Herkese selam. Haftayı kapattık, geldik en önemli analize. Balinalar hangi hisseleri topladı? Benim en değer verdiğim analiz takas analizidir biliyorsunuz. Çünkü bir hisse senedinin alıcısı yoksa o hisse senedinin yükselmesi mümkün değil. Arkadaşlar ne kadar karlı dahi olsa bu şekilde bulduğumuz, tespit ettiğimiz birçok hisse senedi var biliyorsunuz. Bu videoda da yine çok önemli tespitler var, çok önemli hisseler var, çok önemli sektörler var. Oralardaki pozisyonlamalar var. Bunları tek tek göstereceğiz. Yatırım fonları, emeklilik fonları, Deutsche Bank, Citibank hangi hisselere toplamış tek tek bu videoda göreceksiniz arkadaşlar. Öte yandan ICBC bugün rapor yayınladı. Bazı hisselerle ilgili hedef fiyatlarını açıkladı. Bazı hisseleri portföyünden çıkardı arkadaşlar. Hangilerini ekledi, hangilerini çıkarttı, hangi hisseye hangi hedef fiyatları verdi yine bu videoda olacak arkadaşlar. Haftanın en önemli videosu bu. Sizi ilgiyle ve dikkatle takip etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar ne diyoruz? Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diyoruz. Yapay zeka çağında yaşıyoruz. Borsada işlem yapıyoruz. İşlem yaptığımız borsada işlemlerin %80'ini yapay zeka, robotlar yapıyor arkadaşlar. Böyle bir ortamda bizim de yapay zekadan mutlaka destek almamız gerekiyor. Dünyanın en büyük borsa platformu Investing arkadaşlar yapay zekası Türkiye platformu hayata geçti arkadaşlar. Bu Investing Pro biliyorsunuz nasıl ki mesela ayakkabı denildiği zaman Adidas akla geliyorsa, işte araba denildiği zaman Mercedes, BMW akla geliyorsa, borsa platformu denildiği zaman da akla Investing gelir arkadaşlar. Bir Amerikalı yatırımcı da Investing'den yatırımlarını takip eder. Bir İngiliz, bir Alman, bir Fransız da Investing'den takip eder. Çünkü dünyanın en büyük borsa platformu Investing'tir. Bu Investing Türkiye'ye has bir borsa yapay zeka programı geliştirdi arkadaşlar. Bu videonun açıklamalar bölümündeki ve yorumlar bölümündeki linki tıklayabilirseniz en ucuz, en indirimli fiyattan bu borsa yapay zeka programına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu programı nasıl kullanıyoruz? Kısaca hızlı bir şekilde anlatacağım. Girdiğimiz zaman Pro hisse seçimi AI var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada görüntüleyici bölümü var. Oraya da tıklayabiliriz. Şöyle tıklayalım görüntüleyici bölümüne ve ondan sonra aşağı iniyoruz. Bu kadar. Bakın yıllık getirisi %95'miş bu borsa robotunun seçimlerinin arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. Burada 2, 4, 6 tane hisse senedini seçmiş. Hisse senedini portföye ekliyor, çıkarıyor. Buradan eklediklerini, çıkardıklarını takip etmemiz gerekiyor. Bu kadar. Şimdi en son BIST 100'ü geride bırakın robotunda AVPGY, Yapı Kredi, Global Yatırım Holding, İş.GYO, Yeotek, AKSGY hisselerini seçmiş arkadaşlar. AGESA, Galatavind, Mavi bunları da borsa robotu çıkarmış arkadaşlar. Şimdi diğer bölüme geçelim. 2 tane sekmesi var. Bir tanesi BIST 100'ü geride bırakın. Diğeri enflasyonu yenin. BIST 100'ü geride bırakın da orta ve büyük ölçekli firmalar var. Enflasyonu yeninde ise sadece orta ölçekli firmalar var arkadaşlar. Bu robotun da yıllık getirisi %94'müş arkadaşlar ve 2, 4, 6, 8, 9 tane hisse senedi için pozitif. İPK eklemiş, TSKB, AVPGY, Global Yatırım Holding, Yeotek, Ecilce, Buçim, Arase hisselerini eklemiş Investing Pro yapay zekası. Siz de bu programı edinmek istiyorsanız bu videonun açıklamalar ve yorumlar bölümündeki linki tıklarsanız arkadaşlar en indirimli, en ucuz bir şekilde yapay zeka borsa platformuna sahip olabilirsiniz. Şimdi burada bir de arkadaşlar hisse senedinin bu programın en önemli özelliklerinden bir tanesi de adil değer. DAPGM hissesi var arkadaşlar. Bu hisse senedinin adil değerine bakmak istiyorum. Bu adil değer de bir hisse senedinin içsel değeri, gerçek değerini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Yani bu Ben Graham'dan Warren Buffett'a
geçmiş büyük borsacılar hep bunu hedeflemişler. Yani bir hissenin gerçek değeri, içsel değeri nedir? Bunu hedeflemeye çalışmışlar, bulmaya çalışmışlar. Borsada hisse senedi aşağı çıkar yukarı gider ama gerçek değerine ulaşır demişler arkadaşlar. Bu da adil değer, bu da en fazla INNA yöntemi kullanılıyor. Onun dışında da bir sürü modellemeler var. Bugün 13 modellemeye göre arkadaşlar bu hisse senedinin fiyatı 10 lira 23 kuruştur deniyor. Ben yaklaşık bir ay önce bu hisseyi anlatmıştım. O zaman 6 liraydı ise şu anda 7 lira 71 kuruş olmuş arkadaşlar ve hisse senedi neredeyse 8 liranın kapısına dayanmış. Bu hisseyle ilgili %32 yukarı yönlü hedef gösteriyor arkadaşlar Investing Pro. Bunun adil değeri 10 lira 23 kuruştur diyor. Bunun dışında da birçok özelliği var arkadaşlar programın, saymakla bitmiyor. Ben en fazla fikirler bölümünde burada Warren Buffett'tan Bill Gates'e birçok ABD'li ünlü yatırım kuruluşları var. Bunların model portföyleri var. Bunların içerisinde temettü hissesi seçiyorum. Nasıl yapıyorum arkadaşlar? Mesela Warren Buffett'a giriyorum ben. Warren Buffett'a girdiğim zaman Warren Buffett'ın seçmiş olduğu hisseleri görüyorum. Burada temettüler var mesela burada. En yüksek temettü getirisi. Bunu tıklıyorum ve buradaki %15'ten fazlaysa onları seçiyorum. Şu anda Warren Buffett'ta yok ama diğerlerinde var. Baktığımız zaman görebilirsiniz. Oradan ileriye dönük kızım için temettü hisseleri seçiyorum ABD borsalarında. Neden? Bir defa dolar bazlı olduğu için enflasyona yenik düşmüyor. İkincisi hisse senedinin kendisi değer kazanıyor. Üçüncüsü de temettü veriyor arkadaşlar. Bu sebeple seçiyorum. Onun dışında da birçok özelliği var Investing Pro'nun, saymakla bitmiyor. Benim de zaten daha önce ücretle kullandığım bir platform olduğu için seve seve güvenle kullanıyorum arkadaşlar. Benim ücretle aldığım zamanlarda da bu kadar özellik de yoktu. Yani biz buraya giriyoruz. Bu platform gerçekten güvenli mi, güvenli değil mi? Bu platform dünyanın en büyük borsa platformu arkadaşlar. Burada yamuk olmaz. Yani 3 gün önce kurulan bir şirket değil bu Investing. Dünyada beynelminel bilinen bir şirket arkadaşlar. Onun için tabiri caizse burada hiçbir şekilde yamuk olmaz. Bu yapay zeka meselesi de büyük yatırımlarla oluşturuluyor. Yani Türkiye'ye 11 ülkeye açtılar bunu ilk defa. Eskiden ABD'de vardı sadece Investing yapay zekası. Şu anda 11 ülkeye açtılar. Bunlardan bir tanesi de Türkiye. Çok şanslı olduğumuzu da düşünüyorum bu konuda arkadaşlar. Şimdi balinalar hangi hisseleri topladı onlardan bahsedeceğiz. Bir de bugün açıklanan bir aracı kurumumuz hedef fiyatları ile ilgili bilgi verdi. Onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ICBC 2025 strateji raporunu yayınladı. Günün en önemli raporu buydu. Raporun en önemli kısmı ise Garanti Bankası için 190 TL, Pegasus için 320 TL hedef fiyat verdi arkadaşlar ve Vakıf Banka model portföyünden çıkardı. ICBC 1100 için ise 12.500 lira hedef fiyat gösterdi arkadaşlar. 12 aylık hedef fiyat. Bu tabii ki hedef fiyatlar değişiyor. Yani 12 ay bütün hedef fiyatlar 12 aylıktır ama 3 aydan 3 aya revize edilir arkadaşlar. Bu şekilde hisse senetleriyle ilgili model portföyünü de açıkladı. Burada Akbank, Garanti Bankası, TSKB, BİM, Coca-Cola, Frotto, Koç Holding, Mavi, Migros, Pegasus, TAV, Turkcell, Türk Hava Yolları ve Ülker. Bu hisselerden oluşan bir model portföy var arkadaşlar. Burada Akbank için 95 lira, Garanti için 190 lira, TSKB 21 lira, BİM 700 lira, Coca-Cola 85 lira, Frotto 1250 lira, Koç Holding 250 lira, Mavi 120 lira, Migros 750 lira, Pegasus 320 lira, TAV Havalimanları 370 lira, Turkcell 150 lira, Türk Hava Yolları 400 lira ve Ülker 170 lira olur diyor arkadaşlar. Buna göre bu rapor. Bu rapor günün en önemli raporuydu. Bu sebepten dolayı paylaşmak istedik arkadaşlar. Şimdi geçelim. Balinalar hangi hisselere saldırdı? Bunlara bakalım. Geldik arkadaşlar. Balinalar haftalık olarak hangi hisselere saldırdı? Her hafta bunu yapıyoruz. Çok faydalı bir analiz bu. Benim en önem verdiğim analiz bu. Çünkü
Bir hisse senedi ne kadar değerli olursa olsun, ne kadar iyi olursa olsun, alıcısı yoksa o hisse senedi maalesef yükselmiyor arkadaşlar. Mutlaka alıcısının hem de iyi bir alıcının olması gerekiyor. Şimdi sizden gelen sorular içerisinde biz burada Citibank'a, Deutsche Bank'a, emeklilik fonlarına ve yatırım fonlarına bakıyoruz. Neden Bank of'a bakmıyoruz? Hani Bank of da çok spekülatif işler yapıyor. Şimdi biz burada arkadaşlar Bank of aldığı hisseleri depolamıyor. Eğer biriktirmek isterse Citibank'a virmanlıyor. Kendisi alıyor ve satıyor. Şimdi sürekli al sat yaptığı için, biriktirmediği için biz Bank of America'ya bakmıyoruz. Biz biriktirilen, uzun süre park edilen yerlere bakıyoruz. Tabiri caizse depoya bakıyoruz. Bank of America lojistik hizmeti veriyor sadece. Kamyon taşıma hizmeti veriyor. Depo ise Citibank'tır, Deutsche Bank'tır, yatırım fonları, emeklilik fonlarıdır arkadaşlar. Bu sebeple biz depolara bakıyoruz. Depolarda hangi hisseler daha fazla toplanıyor? Şimdi önce yatırım fonlarından başlıyoruz incelememize arkadaşlar. Burada GLRYHO, Güler Yatırım Holding, eski adıyla, yeni adıyla Başkent oldu sanıyorum. Başkent Yatırım Holding. Burada GLRYHO hissesine bakıyoruz. Yatırım fonları haftalık bazda en fazla bu hisseyi almış. Baktığımız zaman grafik anlamda bu hisse senedinde bir sermaye artırımı olma ihtimali var arkadaşlar. Bunu bir kontrol etmem gerekiyor şu şekilde. Hemen hızlı bir şekilde bunu kontrol edelim arkadaşlar. GLRYHO, Güler Yatırım Holding. Bunun sermaye artırımı ve temettüsüne bir bakalım arkadaşlar. Baktığımız zaman %200 varmış ayın 20'sinde. Evet, tahmin ettiğimiz gibi. Şimdi bunu niye gösterdim? Buradaki sermaye artırımları olduğu zaman sanki hisse senedi alınmış gibi gözüküyor. Halbuki sermaye artırımından dolayı yatırım fonlarına otomatik olarak bir hisse senedi kayması yaşanmış burada. Bu sebepten dolayı bunu Güler'deki hareketi saymıyoruz. İş CTR almış. Banka olarak en fazla yatırım fonları haftalık bazda İş CTR almış. Ondan sonra ne almış arkadaşlar? Pehol almış. Meşhur Pehol. Hisse senedinden bahsettiğimizde burada incelemesini zaten yaptık. Takas analizinde tespit ettik bu hisseyi. 1,5 liraydı hisse senedi. Neredeyse arkadaşlar 7 lira seviyesine dayandı Pehol. Ve Pehol'de alıma devam ediyor yatırım fonları. Alıma devam ediyor. Burası da önemli. EKGO almış. EKGO'da bir toplama hareketinden söz edebiliyoruz. 19 Kasım'dan itibaren bir toplama yapmış. Yatırım fonları EKGO'da. Şekerbank'a bakalım. Şekerbank'ta son dönemde 16 Ocak'tan itibaren bir yukarı hareket var ama tam olarak büyük bir toplamadan söz edemiyoruz. Akfis arkadaşlar yeni Harkaz, Albaraka Türk, burada da özellikle 29 Temmuz'dan itibaren yavaş yavaş bir hareket var. Burada yani çok büyük alımlar yok. Asıl hareketini bu Temmuz ayı içerisinde bir yukarı yapmış alımını ama ondan sonra da satış yapmıyor. Yavaş yavaş yukarı gidiyor. AKGRT var arkadaşlar. AKGRT burada da yine hisse senedinin yukarı bir alımdan söz edebiliyoruz. Ne zamandan beri? 13 Ocak'tan itibaren bir yukarı hareket var burada. 13 Ocak itibariyle yatırım fonlarında bir toplamadan söz edebiliriz. Kardemir D ile ilgili olarak da arkadaşlar şurada 30 Aralık'tan itibaren bir pozitiflik var ama tam anlamıyla bir toplanmadan söz edemeyiz. Burada bir dalgalı seyir, yatay bir seyir var. PEKGO hissesine gelecek olursak arkadaşlar, PEKGO'da da yine 17 Ocak'tan itibaren bir yukarı hareket var ama bir toplamadan söz edemiyoruz. OSTİM'le ilgili olarak da yine bu bir sermaye artırımına benziyor arkadaşlar. Buradaki alım bunu kontrol etmemiz gerekiyor. OSTİM'le ilgili olarak VakFN'de bir satış yapmış ama tekrar 13 Ocak'tan itibaren bir yukarı hareket yapmış arkadaşlar. Burada arada atladığımız hisse senedi var mı yok mu ona bir bakmak istiyorum. OSTİM'den sonra Kozal varmış. Evet, Kozal'ı atlamışız. Kozal'a da bakalım. Burada 25 Kasım'dan itibaren yukarı bir hareket var arkadaşlar. İşfin'de satış yapmış. Burada 15 Ocak'tan itibaren bir hareket var ama yine de toplanmadan söz edemeyiz.
Öte yandan Tur SG'de özellikle şurada 9 Aralık'tan itibaren bir yukarı hareket var arkadaşlar. Ege GY bu yeni halka arz arkadaşlar. Dikkat etmiyoruz ona. Türk Telekom'da Kasım ayından itibaren bir yukarı hareket var ama şurada Temmuz'dan itibaren de bir satış var aslında. Öte yandan burada İş.GEO'da özellikle Eylül ayında bir yukarı hareket yapmış. Ondan sonra yataya bağlamış arkadaşlar ve KLGEO'da arkadaşlar burada bir toplanmadan söz edebiliyoruz. İşte aradığımız şey böyle bir grafik, sürekli yükselen bir grafik. Ağustos ayından itibaren KLGEO hissesinde arkadaşlar yatırım fonları toplama yapıyor diyebiliriz. İşte bu şekilde en fazla haftalık bazda yatırım fonlarının toplama yaptığı hisseler bunlardı arkadaşlar. Toplamış. Şimdi listenin başında EKGEO var arkadaşlar. GEO'larda pozitifiz biliyorsunuz. Aslında şurada Ağustos ayından beri bir yataylık var. Fakat şurada 22 Kasım'dan itibaren yukarı bir hareket var EKGEO hissesiyle ilgili olarak emeklilik fonlarında. DOHOL ciddi bir DOHOL topluyor diyebiliriz arkadaşlar. 31 Mayıs'tan itibaren emeklilik fonları zaman zaman satış da yapıyor ama DOHOL topluyor. Burada Trump'ın damadıyla Aydın Doğan'ın damadının ortak iş yaptıklarını ben anlatmıştım, yani tanışıyorlar. Dolayısıyla Trump'ın tekrar iktidara gelmesi de Doğan Holding'i pozitif etkileyen etmenlerden bir tanesidir. Onu da belirtmek isterim. PEKG'ye arkadaşlar bunu dikkate almıyoruz. Akfis'i de dikkate almıyoruz arkadaşlar. Bunlar yeni halka arz. VKGEO burada da yukarı bir hareket var arkadaşlar. VKGEO'da ama ne zamandan itibaren? 21 Ocak'tan itibaren bir yataylık oluşmuş. Yani şurada 20 Ocak'tan itibaren bir alım söz konusu, fakat uzun vadeli bir toplanmadan söz edemiyoruz. Albaraka Türk. Buradan bir toplanmadan söz edebiliriz arkadaşlar. Albaraka Türk'te emeklilik fonlarından bir toplanmadan söz edebiliyoruz. Daha Mart ayından itibaren yukarı yönlü zaman zaman satışlar olsa da toplanma söz konusu. Öte yandan emeklilik fonları hangi hisseleri topluyor? Burada Çimsa'yı da topluyor. 2 Temmuz'dan itibaren topluyor arkadaşlar. Ciddi anlamda Çimsa topluyor. Şurada özellikle Aralık ayından itibaren çok agresifleşmişler Çimsa'da emeklilik fonları, ona dikkat edelim. Kozal'da özellikle 2 Aralık'tan itibaren yukarı bir hareket var. Şurada Ocak ayından itibaren bir yataylık söz konusu ama Aralık ayının başından itibaren Aralık ayın boyunca bir yukarı hareket olmuş. Türk Hava Yolları'nda bir toplanmadan çok ciddi söz edemeyiz arkadaşlar. Özellikle şu Ekim ayından itibaren bir satış olmuş ama şurada Ocak'tan itibaren de bir belki yukarı hareket. Artık yavaş yavaş hani hava yolları biliyorsunuz yazın daha popüler oluyor turizm olduğu için. Belki de kıştan ufak ufak burada pozisyon almak isteyen yatırımcılar burada pozisyon alıyor olabilir. MOB.TL'den toplanmadan söz edebiliyoruz. Şubat ayından itibaren arkadaşlar burada toplanma var. Mesela Şubat ayında şurada 9 milyonmuş. Ocak ayına geldiği zaman 17 milyona çıkmış bu. Aselsan'a baktığımız zaman Aselsan'da özellikle Ekim ayından 8 Ekim'den itibaren bir toplanma var emeklilik fonlarında arkadaşlar. Bu toplamalar önemli. Düzgün bir şekilde yapılan alımlar önemli arkadaşlar. Devam ediyoruz emeklilik fonlarına. Bu çim de özellikle 2 Aralık'tan itibaren topluyor arkadaşlar. Ve Reader, bakın çoktan beri Reader'da görmüyorduk. Ocak ayında 17 Ocak'ta bir alım yapılmış. Kasım ayından itibaren bir yukarı hareket var Reader'da. İlginç yani, Reader çok da kar açıklamıyor. Halk Bankası'na bakalım. Halk Bankası'na son alış yapılmış. Burada toplanmadan söz edemiyoruz arkadaşlar. AKFG'de ise 27 Şubat'tan itibaren bir toplanmadan söz edebiliriz. Arkadaşlar Enerjisa'ya baktığımız zaman burada 10 Haziran'dan itibaren bir yukarı toplanmadan söz edebiliyoruz. Çok güzel mal toplamış emeklilik fonları. İndes'e baktığımız zaman özellikle bayağı bir yatay gitmiş İndes ama 20 Aralık'tan itibaren 17 Aralık'tan itibaren İndes alımlarında da agresifleşmiş. Coca-Cola'ya da yataylık var. Burada sermaye artırımından dolayı bir şey var. VBT yazılım almış mı? VBT yazılıma bakalım. Burada 2 Ağustos'tan itibaren bir alımlar. Anadolu Efes ilginç. Rusya
operasyonlarına Putin arkadaşlar kayyum atamıştı biliyorsunuz. Ama buna rağmen Anadolu Efes almaya devam ediyor. 4 Ekim'den itibaren arkadaşlar Papil'e bakalım. Papil'de ne yapmışlar? Papil'de sermaye artırımı ve yataylık söz konusu. Miatek'te toplamadan söz edebiliriz Miatek'te. Yani burada 1 Mart'ta itibaren 1 Mart'ta 4 milyonmuş. 11 milyona çıkarmışlar 23 Ocak'ta. Dolayısıyla da Miatek'te de toplanmadan söz edebiliriz. Şimdi gelelim yabancı balinalar hangi hisseleri topladı. Şimdi Deutsche Bank'la başlıyoruz arkadaşlar. Haftalık bazda en fazla Yapı Kredi almış ama buradan ciddi bir toplanmadan söz edemiyoruz. Aslında satış var. Son hafta bir alım var. Burada bir toplanma yok. Zoren'e bakalım. Zoren'de toplama yapıyor mu? Deutsche Bank arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman burada da bir yataylık var. Bir alım yapılmış. Sonra bir satış yapılmış. Yani ciddi anlamda Zoren'de bir toplanmadan söz edemiyoruz. Akfis arkadaşlar yeni halka arzı. Onu dikkate almıyoruz. RGGYO. Burada da bir sermaye artırımı var. Bunu da dikkate almıyoruz. Turkcell'e bakalım. Turkcell'de özellikle 29 Ekim'den itibaren bir yukarı hareket var. Yani burada 29 Ekim'den itibaren ufak ufak topluyor diyebiliriz Turkcell'le ilgili olarak. Akbank'la ilgili olarak da yine toplanmadan söz edemiyoruz. Türk Telekom'la ilgili olarak arkadaşlar son hafta bir alış yapmış ama ondan önce de 27 Kasım'dan itibaren bir satış var. Tam anlamıyla bir toplanmadan söz edemiyoruz. Şekerbank'la ilgili olarak yine son hafta bir alım yapmış Şekerbank'ta. AKSGY ile ilgili olarak yine toplanmadan söz edemiyoruz. Raysas'la ilgili toplanmadan söz edemiyoruz. Çimsa ile ilgili özellikle arkadaşlar 10 Ocak'tan itibaren bir yukarı hareket oluşmuş ama sağlıklı bir toplanmadan söz edemiyoruz. Şu ana kadar bir tek Turkcell'i sanıyorum sağlıklı bir hareket olarak gördük. Öyle değerlendirdik tabii ki. Siz nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Grafiği gösteriyorum. Birlikte bakıyoruz. Şimdi Coca-Cola'ya baktığımız zaman burada sermaye artırımı var. Burada toplanma yok arkadaşlar. Kardemir'de burada da bir yukarı hareket var. Arkadaşlar bu Kardemir'le ilgili bir hissede bir hareket var. Bu dikkatimi çekiyor benim. Yani sadece D ile ilgili değil. A ile ilgili de bir pozitif bir durum var. Yani aslında bilançosu o kadar iyi değil ama bilmiyorum. Bakalım çıkar kokusu yani. Bir yere not alın bunu. Kardemir önemli. Gülermak yeni halka arzı arkadaşlar. Ona bakmıyoruz. Kozal'a bakalım ne yapmışlar. Kozal'da toplanma yok. Anadolu Efes. O da önemli. Anadolu Efes'te satış yapmış yabancılar. Yani bizim mesela yerliler alış yapmıştı Anadolu Efes'te 3 Ocak'tan 31 Aralık'tan 9 Ocak'a kadar satıştan sonra bir yataylık söz konusu ama yani satıştan sonra hafif bir alım yapılmış ama yani sattığı kadar falan değil tabii ki. Burada satış var, toplamadan söz edemeyiz. Burada yine sermaye artırımı var. DAP-GM. DAP-GM'ye bakalım arkadaşlar. Şurada özellikle 15 Ocak'tan itibaren bir yukarı hareket yapılmış ama yine de Deutsche Bank bakımından çok ciddi bir toplanmadan söz edemeyiz. Biliyorsunuz videonun ilk girişinde DAP-GM'yi incelemiştik Investing ile birlikte. AKGY arkadaşlar ÖZAKGY pardon burada 11 Kasım'dan itibaren bir yukarı hareket var. Burada toplanmadan söz edebiliriz arkadaşlar. ÖZAKGY. Şimdi Turkcell 1, ÖZAKGY 2. Burada Deutsche Bank'ın topladığı hisseler diye düşünülebilir. Pohol burada sermaye artırımı var. Sermaye artırımından sonra da satış yapmamış. Yukarı alım yapınca burada toplanma varmış gibi gözüküyor. Ama işin büyük kısmı sermaye artırımı. Onu da belirtmek isterim. TAV havalimanlarını da bakalım arkadaşlar. İşte sağlıklı toplamayı TAV havalimanlarında yapıyor arkadaşlar Deutsche Bank. Deutsche Bank en sağlıklı şu ana kadarki gördüğümüz toplama grafiği buna ait. Burada 27 milyonmuş Şubat ayında arkadaşlar. Ve 38 milyona çıkmış arkadaşlar Ocak ayında burada sağlıklı bir toplamadan söz edebiliyoruz. Ben şöyle biraz da şöyle aşağı indireyim. Siz kendi hisselerinizi de görebilirsiniz arkadaşlar. Burada Anadolu Efes'i inceledik, Özak dedik, Polho dedik. Burada TAV havalimanları en son söyledik. Ondan sonra İşfin var arkadaşlar. Naten, Kontur, Ralye, CV, CV Enerji, Koç Holding, Dohol burada var. Magen, Galata Wind devam ediyor.
Tabii ki as-solistler en son çıkar arkadaşlar. Borsa İstanbul'un en büyük balinası Citibank'tır. En büyük paya sahip olan da Citibank'tır. Dolayısıyla Citibank'ın alımları hepsinden daha fazla önem arz ediyor. Buna göre değerlendiriyoruz. Baktığımız zaman listenin başında Yapı Kredi var. Yapı Kredi ile ilgili olarak arkadaşlar 21 Kasım'dan itibaren bir alım yapmış. Ondan sonra bir yataylık satış ve 17 Ocak'tan itibaren de yukarı yönlü hafif bir hareket var ama ciddi anlamda bir toplamadan söz edemiyoruz. OYAKÇ'ye gelecek olursak OYAKÇ'de bir toplama var arkadaşlar. Burada bir sermaye artırımı var. Sermaye artırımından sonra bir yatay süreç 6 Ocak'tan itibaren OYAKÇ hissesinde Citibank'ta ciddi bir alım var. 87 milyondan arkadaşlar hisse senedi 137 milyona çıkmış. Öte yandan PEKG'ye arkadaşlar bunu PEKG'ye hissesinde de şurada bir sermaye artırımı var. Ondan sonra da satış olmamış, alıma devam edilmiş. Bu da dikkatimizi çekti. Akbank'a bakalım. Akbank'ta yine arkadaşlar büyük bir satış yapılmış. Şurada 29 Mayıs'tan 20 Kasım'a kadar satmış Akbank'ı. 20 Kasım'dan itibaren de yavaş yavaş alıyor Citibank, Akbank hissesini. Geçelim Vakıfbank'a. Vakıfbank'ta da yine arkadaşlar şurada 6 Ocak'tan itibaren yukarı bir hareket var. Bu hafta biliyorsunuz Moody's not artırım kararı var. Tabii ki buradaki özellikle bankaları almış olmasının bunun da etkili olabileceğini düşünüyorum. DAPGM videomuzun başında incelemiştik arkadaşlar. DAPGM hissesinin neden incelendiğini, orada adil değerine bakıldığını daha iyi anlamışsınızdır. Hisse senedinde 5 Ağustos'tan itibaren arkadaşlar dalgalı bir seyir şeklinde bir toplanma var DAPGM'de. Bunun altını çizdik arkadaşlar. Geldik Kopol'e. Kopol'de bir sermaye artırımı, ondan sonra bir satış ama 14 Ocak'tan itibaren de bir alış meydana gelmiş Kopol'de. TSKB'de de özellikle arkadaşlar şurada 27 Ağustos'tan itibaren alım var. 3 Ocak'tan itibaren de kopuş başlamış. Yani 3 Ocak'tan itibaren de büyük alım var. Turkcell'de de yine büyük bir satış yapılmış arkadaşlar Turkcell'de. Yani Şubat ayından itibaren bir yıl boyunca satmış. Bu satış 3 Aralık'ta durmuş. 3 Aralık'tan sonra yavaş yavaş tekrar alıma geçiyorlar Turkcell'de. Deutsche Bank'ta da böyleydi arkadaşlar. Turkcell dikkatimizi çekti. Kozal'a geliyoruz arkadaşlar. Kozal'da son haftalarda bir alış var. Bir toplanmadan söz edemiyoruz. Paseo arkadaşlar. Bakın bu şekilde bulunuyor işte hisseler. Burada 8 Ekim'den itibaren bir toplanmadan söz edebiliyoruz arkadaşlar. Paseo hissesini topluyor Citibank. Geçelim arkadaşlar. Axfin yeni arka arz arkadaşlar. Bunu dikkate almıyoruz. Astor. Bakalım Astor'u ne yapmış? Astor'u da 4 Kasım'dan itibaren topluyor arkadaşlar. Buraya da dikkatinizi çekiyorum. Satış yapmış. Astor'u sermaye artırımı olmuş. Ondan sonra büyük bir satış olmuş. Temmuz ayından itibaren satmış. Kasım ayından itibaren 4 Kasım'dan itibaren de Citibank Astor topluyor. Türk Telekom'a baktığımız zaman özellikle arkadaşlar yine satış olmuş ama 1 Ocak'tan itibaren Turkcell'de olduğu gibi yukarı bir hareket var Telekom'da. Galatasaray'da almışlar. Bakalım Galatasaray'da yani bir alıyorlar bir satıyorlar. Burada çok sağlıklı bir fotoğraf yok. Halk Bankası'na bakalım. Halk Bankası'nda son hafta bir alım var. Ciddi bir toplanma yok. Katmer'i ne yapmış? Katmer'de yine yavaş yavaş son haftalarda bir yukarı hareket var ama toplanma var diyemiyoruz. Çimsa'ya bakalım. Çimsa'da arkadaşlar 30 Aralık'tan itibaren 30 Aralık'a kadar satmış. 30 Aralık'tan itibaren bir yukarı hareket başlatmış. Odine'de de son hafta bir yukarı hareket var. Ciddi anlamda bir toplanma gözükmüyor ama son haftalarda bir yukarı hareket var. Pegasus'ta bir sermaye artırımından dolayı bir hareket var. Toplanma diyemiyoruz. İndes arkadaşlar. İndes'te de özellikle şurada 23 Aralık'tan itibaren bir
yukarı hareket var. Bizim yerli fonlardan bir tanesinde de indeks alımı vardı. Taten'de 13 Aralık'tan itibaren yukarı hareket var. Normalde genele baktığımız zaman bir toplanma yok ama şurada 13 Aralık'tan itibaren bir toplanma var arkadaşlar. VakFN arkadaşlar, VakFN'de de burada sermaye artırımı olmuş. Ondan sonra satış olmuş. Belki şurada son haftalarda bir alış olduğu için burada haftalık bazda listeye girebilmiş. TAV havalimanlarında da burada bu listede de şimdi 20 Mayıs'tan itibaren bir yataylık var ama 6 Ocak'tan itibaren de bir yukarı hareket var. Yavaş yavaş sanki bu havalimanlarında TAV olsun, Türk Hava Yolları olsun arkadaşlar bir toplanmadan söz edebiliyoruz. Buralarda ufak ufak pozisyonlamalar varmış gibi geliyor. Limak arkadaşlar da pozisyon alıyor. Oyak C gibi burada 1 Ocak'tan itibaren yukarı yönlü hareket olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buradan devam edelim. Siz diğer hisselere bakabilirsiniz. Garanti, AkGRT, RGGO, Kristal'e ne yapmış bir bakalım. Kristal'de son haftalarda yani 6 Ocak'tan itibaren şimdi çok küçük hisselerde bir alım gördüğümüz zaman merak ediyoruz. Hüner'de mesela. Hüner'de de çok ciddi bir şey yok. KLRHO burada bir yukarı hareket var arkadaşlar Kiler'de. Kiler'de bir toplanmadan söz edebiliriz. Albaraka Türk'te bir şey yok. Toplanmadan söz edemiyoruz. Kristal, İşfin arada kaynadı sanki. İşfin'de de yani çok ciddi son haftalarda bir hareket var ama baştan itibaren bir satış var İşfin'de. Vestel'e bakalım. Vestel'de ne yapmış? Toplanma yok. Menderes'e bakalım arkadaşlar. Menderes'te son haftalarda. Şurada 3 Ocak'tan itibaren bir alış var. Şok Market'te ne yapmışlar? Şok Market'te toplanma yok. Çantaya bakalım. Çante'de de bir sermaye artırımı, oradan sonra yatay hareket. Orada da bir toplanmadan söz edemiyoruz arkadaşlar. Burada havalimanları, Limak dikkatimizi çekiyor. Arkadaşlar Oyak-C mesela listenin başında yine çimento vardı. Gayrimenkullerden DAP-GM dikkatimizi çekti. Turkcell, Telekom hisselerindeki alımlar dikkatimizi çekti arkadaşlar. Ve bu hava yollarında yavaş yavaş pozisyonlanmalar var. Buralar dikkatimizi çekti. Analizimiz de bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu haftalık bizden bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum.